Twitch'te, TikTok'ta, Instagram'da yaptığım uzun yayınlarda en çok gelen sorulardan birisi klavyemin Q tuşu çalışmıyor, N tuşu çalışmıyor ve klavyemin birkaç tuşu çalışmıyor. Bunu nasıl tahmin ederiz? Benim masamda da şöyle taş gibi bir klavye var. Bu klavye yaklaşık 5 senedir bizde 200 sene kullanıldı. Son 1,5-2 senedir de depoda yatıyordu. Kendi klavyemde bir problem oldu. Hadi dedim bunu kullanayım. Getirip taktığımda birkaç tuşunun çalışmadığını gördüm. Öncelikle internet üzerinden bir klavye test programı indirip tuşlarını bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bayağı bozuk bir tuş varmış. 7 tuşumuz çalışmıyor. Çalışmayan tuşları not edelim. Sökmüşken bir de temizlik yapacağız. Deterjanlı ılık suyla yıkayıp iyice kuruladıktan sonra getirip yerlerine takabilirsiniz. Tuşları bulup o tuşlara müdahale edeceğiz. Ölçüm yapacağız. Her tuşun önünde zener diyotlar var. Bu zener diyotlarda problem olmuş olabilir. Klavyenin tuşlarını deterjanlı ılık suyla yıkadım. Şu anda arka tarafta kurumaya bıraktım. Şimdi gelin tuşlarımızı öncelikle tespit edelim. Yön tuşu çalışmıyordu. Kırmızı bir kalemle tuşların üzerini işaretleyelim ki buradan, çünkü biraz sonra ölçümlerini yapacağız. Bozuk tuşların hepsini aslında söküp değiştirmek lazım. Senede birkaç kere kullandığımız tuşlar var şu bölgede. Buralardan bu tuşları sökeceğim. Bozuk olan tuşlarla değiştireceğim. Diyot ölçerken diyelim ki böyle tuttunuz, değer alamadınız. Propların yerlerini değiştirdiğiniz zaman değer okuyabilirsiniz. Zener diyotlar sağlam gibi gözüküyor. Bu durumda ikinci seçeneğe bakacağız. İkinci seçenek muhtemelen tuşlarda mekanik bir problem var. Bu 7 adet tuşun hepsini değiştirmemiz gerekiyor. İnternet üzerinden Blue Switch, Red Switch gibi yazıp tuşları sipariş edebilirsiniz. Sanırım onarlı paketler halinde satılıyor. Bayağı da pahalı. Baktım yani 250 TL'den başlıyor 10 adeti. Delete tuşu hariç diğer tuşları hemen hemen hiç kullanmıyorum. 2, 4, 6, 7. Bu 7 tuşu sökeceğim. Bozuk tuşlarla değiştireceğim. Buradan söktüğüm bozuk tuşları da buraya takacağım. Çünkü bu tuşlar bazen şöyle çok zorladığımız zaman, yani üzerine bastığımız zaman çalışabiliyor. En azından buraya ayda yılda bir kere lazım olsa bile böyle üzerine çok baskı yaptığımız zaman burada görev yapabilir. Delete tuşu haricinde diğer tuşların hepsini sökeceğim. Her tuş üzerinde 2 adet uç var. Bu uçlar öncelikle kolay sökülebilmesi için bir miktar lehim uygulamamız gerekiyor. Tavsiye ederim. Özellikle SMD devreler üzerindeki lehimler biraz sağlam oluyor. Dolayısıyla hafif çürütme yaptığınız zaman daha rahat söküldüğünü göreceksiniz. Tuşumuzu sağlam bir şekilde çıkardık. Bu tuşlar hemen hemen sıfır sayılır. Hiç kullanılmıyor çünkü ayda yılda senede bir kere basıyoruz. Tuşların bacaklarına lehim uyguluyoruz. Arka kısımdan tuşu çekerek buradaki lehimleri ısıttığınız zaman kendiliğinden gelip çıkacaktır. Bir bunu ısıtıyorsunuz, bir diğerini ısıtıyorsunuz. Her ne kadar pompayla çekseniz de yine de bir miktar lehim kısımlarında kaldığı için tuşu öyle hemen söküp çıkaramıyorsunuz maalesef. Tuşlarımızı söktük. Uçlarını falan temizledim, düzledim. Bunları bir kenara koyalım. Özellikle söktüğünüz tuşları tekrar kullanmak gibi bir durumunuz varsa tuşları sökerken çok dikkat etmelisiniz. Çünkü bu PCB çift katmanlı olduğu için hem buradan lehimli hem de arka tarafından lehimli olduğu için sökmesi gayet zor oluyor. Eğer tuşları kullanmayacaksınızsa sıcak hava pompasıyla sökebilirsiniz. Bu durumda daha kolay sökülecektir. PCB'nin iki tarafından lehimli olduğu için ön taraftan istediğiniz kadar lehimleri çekin. İç kısmında lehim kaldığı için parçayı bırakmıyor. Bir şekilde şu ledleri falan izole edip sıcak hava tabancasıyla sökebilirsiniz. Söktüğünüz tuşu bir daha kullanmak istiyorsanız kesinlikle sıcak hava tabancasını tavsiye etmiyorum. Tuşu eritecektir çünkü. Pompaya hiç gerek kalmadan da aslında sökülebilir. Bu şekilde şöyle üst tarafından baskı uygulayarak buradaki uçları ikisini aynı anda erittiğiniz zaman daha kolay sökülecektir. Bu şekilde havaya yatık tutup aynı anda iki ucu da erittiğiniz zaman tuş kendiliğinden çıkacaktır. İki tarafı da aynı anda erittiğimiz zaman tuşumuza ve PCB'ye zarar vermeden sökebiliyoruz. Bu şekilde temizledik. Diğer tuşları da söktükten sonra devam edelim.
Bozuk tuşları söktüm. Ya sipariş edeceğiz ya da tekrardan bu kısma takacağız. Çünkü bu tuşlar bazen çalışıyor. Şöyle üzerine fazla baskı yaptığımız zaman bu kısımdaki tuşlar da pasif tuşlar olduğu için çok 1000 yılda bir lazım oluyor. Burada iş yapacaktır. Ama isterseniz siz sıfırını satın alıp değiştirebilirsiniz. Bazı gereksiz arkadaşlar var. Bu videonun altına da yorumlar gelecek biliyorum. Ne uğraşıyorsun? Gidip yenisini alsana. Bu bir milli servettir. Döviz vererek Türkiye'ye aldığımız bir üründür. Her bozulan şeyi çöpe atmıyoruz. Bir şekilde tamir edip birkaç sene daha kullanabiliriz. Dediğim gibi yaklaşık 5 senedir kullanıyoruz bunu. 5 sene daha bu tuşları değiştirdikten sonra muhtemelen problemsiz çalışacaktır. Öncelikle sağlam tuşlarımızı takalım. Bunlarda herhangi bir yön yok. 2 uç var zaten üzerinde. Uçları PCB üzerindeki deliklere denk geldiği zaman doğru takılıyor. Kendiliğinden oturdu. Arkadan da şöyle bir bakıyoruz. Şurada çıktı mı bazen eğilebilir de çünkü yanıltabilir sizi. Buradan mutlaka uçları kontrol etmeniz lazım. Diğer tuşları da takalım. Hepsini aynı anda lehimleriz. Şimdi lehimlerimizi vuralım ve yavaş yavaş işlemimizi bitirelim. Lehim yaparken havyayı biraz uzun süre bekletmemiz gerekiyor. Zira çift katmanlı PCB olduğu için diğer katmana kadar ulaşıyor ve sağlıklı bir iş yapmış oluyorsunuz. Şimdi bu aşamada klavyemizin soketini takalım ve bir test yapalım. Şu ana kadar hepsi çalışıyor. Yön tuşumuz çalışmıyordu. Gayet güzel çalışıyor. Numara kısmı zaten çalışıyordu. Görüyorsunuz bütün tuşları çalışıyor. Şimdi gelin toparlayalım. Depoda 1-2 adet hiç çalışmayan klavye var. Olmasa ondan tuşlarından sökeceğim. Buradaki tuşları da değiştireceğim. Şimdilik toparlayalım ve videomuza son verelim. Dün bu zamanlar tamirine başladığımız klavyemizin tamirini bitirdik. Bir gün beklemesinin sebebi tuşları yıkadığımız için iyice kurusunlar diye kaloriferin alt kısmına koydum ve bir gün beklettim. Şu anda klavyemizde pasif bölgeden sadece 2 adet tuş çalışmıyor. Home tuşu ve insert tuşu. Print screen tuşu da pasif gözüküyor ama o çalışıyor aslında. Allah nasip ederse bir 5-6 sene daha gidecektir. Bu şekilde bir arızanız varsa bu pasif bölgeden söktüğünüz tuşlarla diğer tuşların yerlerini değiştirerek çözüm üretebilirsiniz. Ya da bu tuşları internet üzerinden satın alarak klavyenizi tekrardan çalışır vaziyete getirebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve arızasız günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.